Herkese merhaba. Kontrast Podcast'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Barış nasılsın? İyiyim Gökçe, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Fark ettiyseniz görüntümüz yok. Eğer bunu YouTube'dan izliyorsanız. Çünkü hem daha hızlı çekebilmek hem ses kalitesinin daha iyi olması hem de biraz daha rahat konuşabilmemiz için bu şekilde deneyelim dedik. Bakalım sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, bir süredir de yeni bölüm atmıyoruz. Geçen bölümde de demiştik ki daha sık atacağız. Aslında biraz daha işte benim bir iş değişikliğim oldu arada. Hayatımızda yoğun bir döneme girdik yine. O yüzden söz vermiyoruz. Artık yeni bölümler atmaya çalışacağız. Daha sesle çekelim, hızlı olsun gibi fikirlerimiz var. Bakalım. Aynen, hayat yani sonuçta bu. Yapacak bir şey yok. Bunun için kendimizi cezalandırıp kendimize kızamayız. Canımız nasıl istiyorsa bazen hani insanın vakti olsa da enerjisi olmuyor. Bir şeyleri konuşacak hali olmuyor. Ya da bazen kendine vakit ayırmak istiyor. O yüzden biz de ne zaman istersek o zaman yapmaya çalışıyoruz. Ama zaten böyle kendi aramızda sürekli podcast'te konuşmak istediğimiz konuları konuşup yeni konular da biriktirdik bu süreçte. Onları da umarım kaydedip sizlerle paylaşacağız. Bugünkü konumuz terapiler. Başlıktan da anlayacağınız üzere konumuz depresyon, terapiler, anksiyete ve bizim kendi aslında terapi yolculuğumuz. Evet Barış, ikimiz de uzun süredir terapi alıyoruz. Senin terapi yolculuğun nasıl başladı? Bize biraz kısaca anlatır mısın? Ama çok da böyle uzun anlatmana gerek yok. Çünkü insanları ilgilendirmiyor bizim detaylı mental breakdownlarımız. Tabii yüzeysel olarak anlatayım. Aslında ben üniversite döneminde böyle gece geç saatlere kadar uyuyamama, aşırı düşünme, overthinking gibi belirtilerle okulun kendi sağladığı psikologdan terapi almaya başlamıştım. Çok verimli bir süreç değildi benim için. Ardından psikiyatra başladım. Bir süre ilaç kullandım. İyiydi ama o da yine beni çok tatmin etmedi. Ardından da uzun bir süre ara verdikten sonra sanırım 1,5 yıl önce falan bir terapist buldum ve tekrar terapiye başladım. Yaklaşık 1,5 yıldır da devam ediyorum aktif bir şekilde. Başta çok etkisi olduğuna inanmıyordum çünkü ilk psikolog deneyimim çok iyi değildi. Ama sonrasında hayatımda bir şeyleri değiştirebileceğimi, hayatımda fark etmediğim çok fazla şey olduğunu keşfettim bu süreçte diye girizgah yapayım. Gökçe, peki sen nasıl başladın terapiye? İnanır mısın? Dedim ki hayatım çok iyi gidiyor. Çok böyle bir sorun kalmadı hayatımda. Her şey yolunda gidiyor derken sürekli böyle anksiyete krizleri yaşıyordum. Tam da böyle diyordum ki yani hayatımda her şey yoluna koydum. Güzel gidiyor her şey. Neden bunu yaşıyorum? Hani iyi olması gerekirken neden böyle oluyor? Anksiyete olunca da insanlar çok böyle bazen önemsemeyebiliyor işte. Bazen kahve içtiğimizde de çok fazla kalbimiz çarpıntı yapabiliyor. Ama bunun biraz daha fazlası gibi düşünebilirsiniz. Geçen sene Ağustos'un sonu gibi başladım. Yaklaşık da bir sene olacak. Böyle anksiyetelerim çok artmıştı. Artık kendimi çok iyi hissetmiyordum. Bu benim kendi sosyal hayatımı, normal yaşantımı da etkilemeye başlayınca artık dedim ki Gökçe olmuyor. Ara artık şu terapisti. Bir arkadaşımdan almıştım numarasını memnun olduğu için. Ama bir türlü elim gidip arayamıyordum, işte yazamıyordum. Sonra çok kötü olunca dedim ki ara Gökçe. Sonra zaten hemen başladım. Daha fazla çalışıyorduk ilk başlarda. Sonrasında daha iyi bir düzene oturdu ve çok fazla faydasını gördüm. Yani hani hem kendi travmalarım vardı geçmişten, hem hayatta sürekli yaşarken aslında yeni bir travma da yaşıyoruz ya da hayatımızda yeni bir olay, yeni bir değişim oluyor. Bunlara adapte olurken ya da bir sonraki olayı yaşarken nasıl daha iyi bir şekilde tepki verebileceğimizi mental olarak kendimizi hazırlıyoruz ve
daha güçlü oluyoruz. Ama tabii biz şimdi burada terapi alıyoruz diye söylediğimizde toplumda bazen bu daha hor görülen ya da çok fazla dillendirilip paylaşılması uygun görünmeyen, insanların yadırgadığı bir şey de olabiliyor. Ya da insanlar size farklı gözle de bakabiliyor. Ama şu an ben gözlemlerime göre biraz daha özellikle yeni kuşakta bu daha normalleştirilmiş ve daha rahatça konuşulabilen bir unsur haline geldi. Önceden deli doktoru deniyordu psikiyatrlara. Psikolog zaten çok insanlar gitmiyordu. Yani böyle toplum tarafından çok tabulaştırılmış bir konuydu, psikoloji konusu. Ve insanları travmalarıyla yaşamaları ve bunun bir çözümünün olmadığı. İşte ilaç kullanırsalar daha da işte böyle ruh gibi gezecekleri falan söyleniliyordu. Ama artık günümüz dünyasında bu biraz daha değişti. Toplumda buna ayak uydurmaya çalışıyor yavaş yavaş. Yani ama yine de böyle bir ön yargı var işte, atıyorum ben terapi almaya başladığımda söylediğim zaman çevreme işte ya biz yetemiyor muyuz sana, gel bize anlat istersen. Hani ne yapıyorsun ki, sonuçta dinliyor seni. Nasıl bir şey iyi olabilir? Hani kendin de bu sorunları çözebilirsin aslında gibi görüşler oluyor. Ben de eskiden hep şey düşünüyordum sorunlarla karşılaştığım zaman. Evet, ben bunu çözebilirim. Evet, bunları yaşamış olabilirim ama kendim yeterince güzel bir beyne sahibim. Doğru soruları kendime sorup güzel cevaplarla kendime eğitebilirim diyordum. Bu çok yanlış bir şeymiş. Evet Barış. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Ama işte ortaokul, lise, bu dönemlerde insan çok da bunun farkında olmuyor. Her şeyi kendi çözebileceğini düşünüyorsun. Bunlar da aslında yaşadığın travmaların üstünü örtmek gibi bir şeye sebep oluyor. Yani onun çözümünü gerçekten bulmuş olmuyorsun. Çünkü biz bunun metodolojisini bilmiyoruz. O üretilen ideaların, fikirlerin derinliğini öğrenmiş, bu alanda uzmanlaşmış insanlar değiliz. Eğitimini almış insanlar değiliz. Bu açıdan psikologlara güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada aslında şey gibi, yani nasıl de ateşiniz çıktığında doktora gidip ilaç alıyorsanız ya da doktora gitme ihtiyacı duyuyorsanız, psikolojik bir sorun yaşadığınızda da aynı durum aslında. Yani illaki tabii ki de e, ilaç kullanmak her case'de zorunlu olmuyor, gerekli olmuyor. Ama bu da bir sağlığın parçası. Nasıl vücudumuza iyi bakmak zorundaysak, mental sağlığımıza da iyi bakmak zorundayız. Sonuçta çok fazla çevrenizde duymuşsunuzdur. İşte üzüntüden işte bazen cildimiz reaksiyon gösterip işte hasta olabiliyoruz. Yani psikolojik durumlar da hastalıkları çok fazla etkiliyor. Bunun da önemini yadsımamak lazım. Ama biraz tabii ki terapide sınıfsal diyebiliriz. Bence kesinlikle sınıfsal. Çünkü toplumun daha alt kesiminde, daha gelir düzeyi düşük olan kesimine baktığımız zaman bu insanların gerçekten kendi psikolojilerini düşünecek vakitleri olmuyor bence. Çünkü çalıştıkları işler, fiziksel iş gücü, geçim derdi, bunlar devreye girdiği zaman insan bir survival modu açıyor ve bu survival modunda hani o Maslow piramidinin en alt katmanındaki şeyleri, İhtiyaçlarını. ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bunun için çaba harcıyor. Ve psikolojinin iyi olması ya da işte atıyorum of sabah uyanamıyorum da kalkamıyorum, işe gidemiyorum. Bunun bir parçası değil. Çünkü yapmak zorundasın gibi bir durum oluşuyor. Hani bu yüzden bence biraz daha kendi hayatında temel ihtiyaçlarını karşılamış insanların ve bunun için köşeye bir para ayırabilmiş, ruh sağlığını daha önemseyebilecek durumda olan insanların aldığı bir şey terapi. Evet, ama aslında böyle de olmaması gerekiyor. Her insanın bence buna ihtiyacı var. Kesinlikle. Ve devletin bunu ücretsiz bir hizmet olarak sunması da gerekiyor. Nasıl sağlık ocakları varsa psikolojik danışmanları da olması gerekiyor. Yani belki vardır, bilmiyorum ama Var aslında devletin de böyle imkanları.
Ama tabii çok fazla hasta sorunlar, randevu bulmanın zorluğu, doktorların o kadar ilgilenmemesi gibi böyle bir sürü şey oluyor. Ama yani günün sonunda atıyorum ben bir inşaat işçisinin depresyona girdiğini görmedim. İşte bir kuryenin depresyona girdiğini çok fazla görmedim. Bu insanların gerçekten depresyona girecek vakti mi yok? Yoksa bunları hani şu konuda benim biraz aklım çelişiyor. Yani bu insanların daha az mı sorunu var? Yoksa biz mi kendi sorunlarımızı abartıyoruz diye düşünüyorum. Bence her insanın birçok sorunu var. Sadece bahsettiğin kesimdeki insanlar bunları görmezden gelip içine atıyorlar. Sonrasında farklı son daha kötü biten senaryolarla karşılaşıyoruz bence. Onlar e, farkında olmadığı için destek almıyorlar ve sonunda işte çevreye veya kendine zarar verme gibi bence sonucu daha kötü olan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani burada şey diyemeyeceğim ben. Ben şu an daha rahat bir hayat yaşadığım için en küçük şey bile bana sorun geliyor diyemeyeceğim. Çünkü herkesin bir sürü sorunu vardır ve A kişisinin sorunu onun için büyük olabilir. B kişisinin daha az olabilir ona göre. Ama hayatta herkesin sorunu kendine zordur veya daha fazladır. Burada bence kimseyi bu konuda yargılayamayız. Yani tabii katılıyorum, ben de aynı görüşteyim. Herkesin derdi gerçekten de kendine büyük. Doğru bir söz. Ama İkna ettim değil mi seni? biraz evet. Ama bir yandan da terapi dediğimiz şey çok ucuz bir şey mi? Değil mi? Yani pahalı olabiliyor. Belki insanların aklında da böyle şey de var. Ya işte okey başlayayım da ben buna bir sürü para vereceğim. Bu para nereden çıkacak? Bulunduğumuz ekonomi şartlarını düşünürsek Hı zaten hı. nereden kısıp da ben terapiye para ayıracağım? Onun yerine atıyorum giderim de bir gün ya kendime kıyafet alırım terapi parasıyla ve mutlu olurum gibi düşünceler de var. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Terapi çok pahalı bir şey mi? Bence bu kesinlikle toplum tarafından oluşturulmuş ön yargı. Tabii ki de yani ben şey de duydum işte 1.000 liraya 1.500 liraya terapiler de duydum. Ama çok da uyguna terapiler de var yani önemli olan araştırmak. Belki de bu bir toplumun bize oyunu bile olmuş olabilir. Yani işte bunu çok pahalı bir hizmet olarak gösterip insanların mental sağlığını daha da kötü hale getirip biraz toplumun psikolojisiyle oynama oyunlarıdır belki de bilmiyorum. Ama yani kesinlikle çok fazla para dökmemiz gereken bir kalem olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu an dışarı çıktığımızda bile yani bir yemek yesek, bir şeyler içsek ne kadar para veriyoruz? Bir gece onu yapmayıp terapi alsak çok daha bizim için faydalı olur ki zaten burada şey gibi de düşünmemiz lazım. Ya ben şahsen diyorum ki hayatta kendim için yaptığım birkaç şey var çok iyi. Bunlardan biri de kesinlikle terapi almak. O yüzden de yani yatırımın geri dönüşü ROI'si çok efektif oluyor. O, Ben de katılıyorum ya. Ben de gerçekten hayatımda yaptığım en iyi yatırım terapi diyebilirim. Başta bir düşünmüştüm ya bu parayı aslında harcayabilirim, bir şey yapabilirim, onu yaparım. Hobi edinebilirim falan. Ama sonra zaten bu şeyin içine girdi. Diyorum maddi olarak bir zorluğa girdim. Ben terapiyi hayatımdan çıkarayım demedim. Diğer şeyleri kısayım noktasına gittim. Çünkü bu çok temel bir ihtiyacı olan insanlar için diye düşünüyorum ve bence birçoğumuzun da ihtiyacı var terapiye. Neden birçoğumuzun ihtiyacı var terapiye? Çünkü yani bizim karakterimizin büyük bir kısmı çocukken oluşuyor. Çevremizdeki insanların davranışlarıyla, konuşmalarıyla, fikirleriyle oluşuyor. Ve biz buna hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Aynı şekilde biz bunları çoğunu hatırlamıyoruz bile. Yanlış giden bir şeyler olabiliyor ama hepimizin hayatında yanlış giden bir şeyler olmuş oluyor. Ve bu yanlış giden şeyleri anlamak, karakterimizin nasıl şekillendiğini çözebilmek ve kendi istediğimiz şekilde bunu tekrar inşa etmek için terapi müthiş bir kaynak bence. Hani ben hep şeyi merak ediyordum. Aslında Barış ne ister, nasıl bir insandır, neleri yapar. Onları keşfetmeye başladığım zaman terapiyle birlikte dedim ki okey, benim buraya verdiğim para gerçekten sonuna kadar haktır ve bunun karşılığı
parayla ölçülebilen bir şey değil. Çünkü farkındalık yakaladığınız zaman onun sizde uyandırdığı etki çok çok farklı bir şey bence. Evet, bir de hani ben işte bir seans terapiye gittim ya da bir ay gittim. Hemen işte parmak şıklatmak gibi tüm sorunlarım çözüldü. Çok iyiyim mi beklememek lazım. Bu bir süreç. Kesinlikle. Üzerine çalışmak gerekiyor. Ama sonrasında şahsen ben faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Küçükken benim çok fazla işte takıldığım bir travmam vardı. Bana kendimi kötü hissettiriyordu. Şu an mesela benim için çok yani diyorum ki nasıl beni rahatsız hissettiriyormuş bu şey. Yani artık o kadar o konuyu aştım ki hiç takmıyorum. Hiç benim psikolojimi etkileyen bir unsur haline gelmiyor. O yüzden de hani düzenli devam ettirmek çok önemli ve biraz da bazen şey de diyebiliyor insan, işte tamam benim belki işte şu sorunum var, onları hallettim, sonrasına gerek yok gibi de düşünebiliyoruz ya da belki de hani kendimize göre işte bir travma yaşamadığımızı düşünüyoruz. İşte düzgün giden bir hayatımız var diye düşünüyoruz. İhtiyacımız yokmuş gibi gelebilir. Ama her zaman bence bir mental destek almanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatta bir sürü şey yaşıyoruz. Bazen hiç takılmayacağımızı düşündüğümüz şeyleri bile kafamıza taktığımız olabiliyor. Ya da bize kötü hissettiren şeyler olabiliyor. Ama bunları paylaşmak ve bu konularda destek almak önemli. Burada şey de ekleyebilirim, yani bazı insanların aklında şöyle bir soru işareti oluyor. Okey, ben psikoloğa başlıyorum, gidiyorum, sürekli bunu devam ettiriyorum. Ya ben bıraktığım zaman ne olacak? Çünkü ben psikoloğa bağımlı hale mi geliyorum? Benim hayatımı yöneten, bana daha pozitif düşünmemi, daha iyi bir şeyler farkına varmamı sağlayan şey psikolog. Ve ben bunu bıraktığım zaman sanki sigarayı bırakır gibi krize gireceğim diye böyle insanların şeyleri var. Bu bence biraz psikoloğun yaklaşımıyla da alakalı ama daha çok insanın yaklaşımıyla da alakalı. Çünkü psikolog hiçbir zaman kendi size bunu yap, bunu böyle yap diye öneren, sunan bir şey değil. Evet. Sizin bunu keşfetmenizi sağlayan, doğru soruları sormanız için sizi yönlendiren, gittiğiniz yolda sağa sola savrulmamanızı sağlayan bir araç, destek ve kendiniz mental olarak aslında sorunlarınızı aşıp güçlendiğiniz zaman bıraktığınızda geriye doğru gitmiyorsunuz. Yani Aynen. psikiyatr tarafında ilaç kullanırken eğer ilacı psikiyatr eşliğinde bırakmazsanız geriye gidiyorsunuz ve bu düşüşü çok kötü oluyor. Ama psikoloğun böyle bir riski yok. Günün sonunda çözdüğünüz her şey cebinize kar Var kalıyor. kalıyor. Şöyle bir şey de var, ben çok duyuyorum etraftan. İşte psikoloğum şunu söyledi. İşte şöyle yap dedi, böyle yap dedi, kafana takma dedi. Yani böyle öneri veren psikolog adı altında çalışan insanlar da var. Bunları Yani savcılığa. işte sadece işte belki bir sertifika alıp bunu meslek diye yapan insanlar da var. Gerçekten bunun okulunu okumuş, eğitimini almış kişilerden destek almanız ve size tavsiye, öneri veren değil de gerçekten size bir belki terapi uygulayan ya da doğruları bulmanız için sizin düşünmenizi ve farkına varmanızı sağlayan insanlarla çalışması çok önemli. Biz mesela EMDR diye bir teknik kullanıyoruz. İsterseniz araştırabilirsiniz. Şimdi bunun detayını size anlatmayacağım. Bir tavsiye de vermiyorum. Kesinlikle bu bir tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Tek başınıza yapmayın evde. Psikoloğunuzla birlikte eğer size uygunsa öyle deneyebilirsiniz. Yani şey konusunda çok katılıyorum işte. Bizde motivasyonla terapi birbirine böyle çok karıştırılıyor bazen. İşte atıyorum benim şey sorunum vardı mesela. Atıyorum gece uyuyamıyorum, derse gidemiyorum. Hayatta sürekli bir şeyleri sorguluyorum, hareket etmek istemiyorum. Sabah yataktan kalkamıyorum. İşte bana böyle psikolog gelip işte plan yap. Ee, işte sabah kalktığın zaman mutlaka işte yataktan çık ve dışarıya hava al dediği zaman hani ben şey diye düşünüyorum o zaman. Ama zaten ben bunu yapamıyorum. Hani benim içimdeki eksik bu olduğu için ben bunu alıyorum. Senin motivasyonunla ben bir yere geleceksen bu geçici bir şey. Hani bana bir şekilde bunun sebebini bulmam konusunda yardımcı olman gerekiyor. O yüzden bence motivasyon denen
şeyle terapileri birbirinden ayrıştırabilmek gerekiyor. Çünkü çok saçma bir şey bu yani. Aynen öyle. Bazı insanlar da var ki Barış. Günümüzde herkesin anksiyetesi var. Herkes depresyonda. Ekonomiden dolayı mı? Olabilir. Ya şaka bir yana gerçekten böyle etrafınızda drama queen insanlar vardır. Sürekli negatif olan ve sürekli kendi dertlerinden bahseden insanlar vardır. O insanların sürekli anksiyetesi vardır. Sürekli basit bir şekilde depresyondayım derler. Yani böyle de olmayın bence ya. Yani sürekli zaten depresyonda olmak sizin sadece bir gün yataktan çıkmamanız depresyonda olmak değildir. Depresyon çok da farklı bir boyut. Biraz da insanların ben ilgi çekmek için bunu kullandığını düşünüyorum. Yani burasının gatekeeper'ı biz olmayalım. Bunu belirleyen depresyonun seviyelerini, şeyini. Ama bence zaten bu negatifliği yayan insanların başka psikolojik sorunları var Evet, evet. diye düşünüyorum. En Doğru. çok terapi bu insanların alması gerekiyor belki de. Şey çok olabiliyor işte yani gördüğüm üzere. İlgi çekmek için, üstüne o ilgiyi almak için insanlar hep kötü oluyorlar. Çevresine karşı hep bir sorunları oluyor. Hep kendi dertlerinin konuşulmasını istiyorlar. Bu hoş bir şey değil. Çevrenizde yani şunu da düşünmek gerekiyor. Atıyorum çevremizdeki insanların psikolojik sorunları olabilir. Ama zaten herkesin psikolojik sorunu var diye default düşünebiliriz. O insanların psikolojik sorunları sizi negatif olarak etkiliyorsa hayatınızda bu insanları hayatınızda tutmanızın da çok bir mantığı yok. Ben öyle düşünüyorum. Yani beni sürekli modumu düşürecek, negatif etkileyecek, sürekli bir dert deryasına sokacak insanlar neden benim hayatımda olsunlar ki? Zaten ben kendimi zor topluyorum. Bir de senin derdinle mi uğraşacağım? Evet. Tabii ki şeye okeyim. Arkadaşlar aralarında kendi sorunlarını oturup konuşup paylaşabilmesi çok değerli bir şey. Ama bunu sürekli olarak yapması insan çevresine çok büyük bir zarar vermesi demek oluyor. Yani bu insanlar için de terapi. Bence direkt bu kadar sorunlar içinde yaşayan, sürekli sorunlarını yansıtan insanları hayatınızdan çıkarın. Ben şahsen öyle yapıyorum. Yani çünkü hani bu kadar beni boğmana sorunlarınla gerek yok. Yani tabii ki de herkesin sorunu vardır. Ben arkadaşlarımın sorunlarını dinlerim. Onlar benimkileri dinler. Ama sadece sorun sorun sorun, sürekli negatiflik basan, sürekli sorunları olan insanları da hayatınızda tutmamanız gerektiğini düşünüyorum. Ona bir terapist önerisi verip hayatınızdan yollayın. Ya aslında biraz şeyden bahsedebiliriz. İşte dert arkadaşlığı, dert yoldaşlığı tüm dünya kültürlerinde hatta insanlık tarihinde olan bir şey. Rakı masası kültürü var. Ya evet ama ondan önce de düşün insanların ortak dertleri olduğu zaman hep bir araya gelmişler. İşte barınma ihtiyaçları olmuş ya da işte birlikte güçlü olduklarını keşfetmişler dışarıda yok olmamak için. Bunu bu şekilde yapmışlar. Ortak bir dertleri varmış. Ya da işte sorunları ortak olan insanlar hep bir araya toplanır. Çünkü hep sorunlar birleştirici unsur olmuş. Ortak bir şekilde çözüm bulabilmek için. Biraz buradan Bence burada kaynaklanıyor ikisi olabilir. farklı sorunlar. Yani senin bahsettiğin sorunlar oradaki işte ekonomik sorunlar, fiziksel güçlü olma sorunu, işte kadın daha çok eski dönemde işte çocuk bakma, ev işleriyle ilgilenme gibi sorumluluklar var. O tarz sorunlardan kaynaklı. Burada konuştuğumuz biraz daha psikolojik sorunların sürekli karşı tarafa yansıtılması. Bence o ikisi ayrılıyor. Yani psikolojik sorunlar bizi bir araya getiren faktörler olmamalı. Zaten herkesin sorunu var. O zaman herkes bir araya gelsin. Bence sorunlar paylaştıkça büyüyen şeyler. Hani dertleri paylaştıkça azalmıyor bence. Ama şöyle düşün, atıyorum bir iş yerinde ortak derdi olan insanlar var. Onlar birlikte oturup dertleşmeyi çok severler. Bu da çok doğru bir şey olmayabilir belki. Ama bence sorunlar birleştirici unsur. İnsanların birlikte ortak iletişim kurmalarını sağlayan bir şey diye düşünüyorum. Evet fiziksel olarak yapılanı daha doğru toplaşması. Bir amacı var. Psikolojik olarak olanların çözümü genelde olmuyor. Hani bizde böyle o dert kültürü özellikle işte bu Yeşilçam zamanında şey yapılan arabesk kültür insanların hani bir acı pornosu var böyle. Evet.
Hani hangimiz daha çok üzüldü, hangimiz hayatı daha çok yıkıldı gibi bunun üstünden beslenen bir kültür var Türkiye'de özellikle. Bu çok övülen bir şeydi eskiden de. Sanatçılarımız da bunun üstündendi. Ama ben acıyla doğan arkadaşlıkların ortak acılarla, ortak sorunlarla sürdürülen bağların geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı hı. insanın hayatındaki sorunlar her zaman değişiyor. İnsanın hayatta hoşlandığı şeyler modu da sürekli değişiyor. Bu yüzden de bunun çok iyi bir şey olmadığını, hatta keyif aldığımız şeyler üzerine bağlar, arkadaşlıklar kurmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki Gökçe, terapi aldık o kadar. Paraları da döküldük. Uzun süredir de alıyoruz ikimiz de. Sana nasıl pozitif etkileri oldu bu terapi sürecinin? Yani bir kere bahsettiğim gibi birçok travmamı aşmamı sağladı. Yani benim 5 yaşında olup hala bana etkisi olan bir travmam vardı ve şu an hani bana etkisi yok denecek kadar az, yok hatta. Yani insanlar bazen fark edemiyor bu kadar küçükken bile yaşadığı şeylerin onları ne kadar etkilediğini. Ama işte o derinlerde her zaman yatan şeyler oluyor. Biraz daha hayata karşı daha hazırlıklı hissediyorum. Bir sorunum olduğunda daha kolay aşabileceğimi düşünüyorum. En önemlisi benim için yani düzenli benim anksiyete krizlerim oluyordu. Artık çok daha nadir bir şekilde bunu yaşıyorum. Ya da yaşadığımda da kendime nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Sürekli güçlü olmak zorunda olmadığımı ve hayatta tek başıma olmadığımı farkına vardım. Çevremdekilerden yardım istemenin onlara yük olmayacağının farkına vardım. Bu tarz farkındalıklar yaşıyor insan. En küçük bir sorununu bile bazen paylaşınca aa diyorsun bu yüzdenmiş deyip böyle kendi sorununu bile tespit edebiliyorsun. Böyle yani daha da olacaktır eminim ki faydaları. Herkese aslında önerdiğim bir. Yolculuk. Sana nasıl faydaları oldu Barış? Bana nasıl faydaları oldu? Yaşadığım sorunların sebeplerini bulup travmalarımı keşfettim çocukluk dönemindeki. Sonra bu travmalarla yüzleşip kendi karakterimi daha iyi bir şekilde anlamaya çalıştığım bir dönem oldu. Ve az çok hani Barış budur, bunu yapar, bu konularda iyidir, bu konularda özgüvenlidir, bu konularda kendi geliştirmek ister, arkadaş çevresi böyle olsun ister, ilişkilerde böyle davranır gibi kendi personamı aslında bir marketingde bir şey belirliyormuş gibi, persona belirliyormuş gibi kendi personalarımı, hatta tek bir persona değil, bunları yaratmamı sağladı. Onun haricinde kendimi hep zorladığım, işte daha iyi olman gerekiyor, işte verimli olman lazım, düzenli çalışman, plan yapman lazım gibi konularda böyle ben çok dertliydim. Yapamıyordum çünkü. Hani benim isteğim hep yapmak yönündeydi ama bu olmuyordu. Sonra baktım ki ben bu şekilde çalışan bir insan değilmişim. Bunu keşfettim. Sonra şey oldum. Nasıl ya? Hani okey, ben bir gün az çalışıp sonraki gün çok çalışarak da hayatımı sürdürebilir miyim? Evet, sürdürebiliyormuşum. O bize toplumun o dayattığı normlar, bize hep gösterilen işte öğrenme biçimleri bile bir terapinin bana kattığı bir şey. Ben hep şey düşünüyordum. Ben iyi ezber yapamam. Ezberim yok gibi bir şey. Diyordum ki ben çok zayıfım. Sonra baktım ki dünyadaki aslında öğrenme şekli de ezberden daha uzağa kaymaya başladı. Hep pratikle öğretme üstüne kaymaya başladı. Data camp eğitimleri mesela. Hep konuyu çok kısa anlatır, tık 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 örneği çözersiniz, böyle böyle öğrenirsiniz. Her şeyin tek bir doğrusu varmış gibiydi eskiden benim için. Ve ben bu doğruya uygun değildim. Aslında benim gittiğim yollar da yanlış yollar değilmiş. Bunları keşfettim. Ve günün sonunda da daha negatif bir insandım eskiden. Düşünce olarak da böyle sürekli hep detayını düşünürüm. Negatif bir şeyler olmasın diye önlem almaya çalışırım. Böyle kendime duvarlar örerim. İnsanları biraz uzak tutabilirim çevremden. Sonra bu duvarları yavaş yavaş yıkmaya başladım. Kendi özgüvenimi çok daha iyi bir seviyeye çektim. Gibi gibi aslında böyle bir sürü faydası oldu. Kendimi böyle bayağı yenilenmiş hissediyorum bu terapi sürecinin sonunda. Yani günün sonunda amaç zaten hep daha mutlu bir insan olmak oluyor.
Ve eğer bu terapiler günün sonunda siz daha mutlu bir insan olmanıza olanak sağlıyorsa, tabii ki arada olumsuz süreçler de oluyor. Yani şey düşünebiliriz. Mesela terapiden çıktığım zaman ben ilk gittiğimde şey oluyordum. Terapiden çıkıyorum ve tüm gün terapide konuştuklarımızı düşünüyorum ve terapiden çok mutsuz çıkıyorum. Evet. Çünkü bir şeyi fark etmek o kadar üzüyor ki insanı Evet. bazen. Sinir bozucu bir hale geliyor. Benim bir zamanlar şeydi yani böyle tam o travmalarımı çalışırken şey demişti yani sonrasında kötü hissedebilirsin, bununla ilgili rüyalar görebilirsin, bu normal. Yani ben böyle çıkıyordum, böyle terapiden çok kötü hissediyordum, bazen ağlıyordum, bazen çok ufak şeyler bile beni tetikleyip kötü hissettirebiliyordu. Ama sonrasında hani üzerine çalıştım ve şu an beni hiç etkilemeyen şeyler haline geldi. Yani çoğumuzun birçok sorunu var. Bence bunu ertelemek yerine, bazen biliyorum o eliniz telefona gitmiyor. O başlama gücünü bulamıyor insan kendinde ama ben herkese öneriyorum çevremdeki. Tabii ki sihirli bir değnek değil bu. Bu zaman alan bir şey. Üzerine emek vermemiz gereken bir şey. İstekli olmamız, iyi olmak istememiz önemli. Kendimizi bu depresyon çukuruna sürüklemememiz gerekiyor. Zaten her şey kötü, bir şeyler düzelmez diye umutsuzluğa kapılmamamız da gerekiyor. Hayattaki en önemli şeyin kendimiz olduğunu fark edip kendimiz için çabalamaktan vazgeçmememiz lazım. Bu şekilde diyebilirim son olarak. Evet, ben de şey eklemek istiyorum. Aslında bize hep böyle güçlü olmamız söyleniyor. Güçlü durmanın ne kadar iyi bir şey olduğu, güçsüz olursak sevilmeyeceğimiz, çevremiz tarafından dışlanacağımız gibi imalar böyle hissediyoruz hepimiz üzerimizde. Ama insanın oturup dinlenmeye, düşmeye ihtiyacı var. Bazen oturup ağlamaya ihtiyacımız oluyor. Ve bunlar normal şeyler. Artık yani günümüz dünyasında normal şeyler haline geldi. Öncesinde ağlamak çok büyük zayıflık, işte hep sorunlardan, yani sorunlarını konuşmak, insanlara anlatmak falan. Aa, nasıl yaparsın bunu falan gibiydi. Tam tersine artık bunlardan korkmamamız gerekiyor. Yani günün sonunda hayattaki en önemli şey kendisiniz. Diğer insanların sizin yanınızda çok da bir önemi yok. Ana karakter sizsiniz bu hayatta. Ana karakter ölmez. Klasiktir. Siz de ana karakter olarak ölmeyeceğinize güvenerek, ne kadar daha dibe düşebilirsiniz ki diyerek, eğer çok kötü durumdaysanız oturun, ağlayın, kötü olun. Hani bazen depresyona girmek de bir şeyin çıkışı olabiliyor sizin için. Bir şeyleri fark etmeniz için bir yol olabiliyor. Bu yüzden bence düşmekten korkmayın. Güçlü olmanıza gerek yok. Hayatta güçlü de güçsüz de olduğumuz vakitler hep olacaktır diye ben de kendi son sözlerimi söyleyeyim. Evet. Aslında bölümümüzün sonuna geldik. Bayağı da bir konuştuk. Umarım sonuna kadar dinlemişsinizdir. Kanalımıza abone olup bizi Spotify, YouTube, Apple Podcast ve sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.